Herkese merhaba, anafilaksi. Yani o hayatı tehdit edebilen ciddi alerjik reaksiyonlar. Peki doktorlar bir reaksiyonun bu anafilaksidir damgasını nasıl vuruyor? Neye göre karar veriyorlar? Sanılanın aksine bu hiç de karmaşık bir süreç değil. Aksine arkasında çok net 3 adımlı bir mantık var. Gelin şimdi bu hayat kurtaran kriterlerin ne olduğuna hep birlikte bakalım. Evet, işte bütün meselenin kilitlendiği soru bu. Hani bazen bir reaksiyon görürsünüz, bu ciddi mi değil mi diye düşünürsünüz ya, cevap her zaman o kadar bariz olmayabiliyor. Ama neyse ki doktorların elinde bu kararı vermek için kullandıkları müthiş bir yol haritası var. Şimdi gelin bu çerçevenin nasıl çalıştığını adım adım görelim. Her şey tam olarak 3 temel klinik kritere dayanıyor. Evet, sadece 3. Bu 3 kriter doktorların karşılaştığı farklı senaryolara göre bir nevi kontrol listesi gibi çalışıyor ve doğru teşhisi koymalarını sağlıyor. Peki, yol haritamız nasıl olacak? Önce bu teşhisin genel mantığına bir bakacağız. Sonra o bahsettiğimiz 3 kritik senaryoyu yani 3 kriteri bol bol somut örnekle tek tek masaya yatıracağız. En sonunda da şöyle hızlıca bir özet geçip öğrendiklerimizi cebe atacağız. Tamam. İşte işin temel mantığına geldik. Aslında her şey hastanın o alerjene nasıl maruz kaldığıyla ilgili. Doktorun aklındaki ilk soru şu: bu reaksiyonu tetikleyen şey bilinmeyen bir şey mi, yoksa olası bir şüpheli mi var ya da kesin olarak bildiğimiz bir alerjen mi söz konusu? İşte bu sorunun cevabı hangi kritere bakacağımızı belirliyor. Hadi ilk senaryoyla başlayalım. Düşünün, bir hasta geliyor, belirgin semptomları var ama ortada bilinen bir alerjene maruz kaldığına dair hiçbir ipucu yok. Yani tetikleyici tam bir muamma. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bu durumda kural çok net. Hastada bir kere kesinlikle bir cilt bulgusu olmak zorunda. Yani kurdeşen dökmüş olabilir ya da anjiyoedem dediğimiz o cilt altı şişlikleri olabilir. Ama, ve burası çok önemli, bu tek başına yetmiyor. Bu cilt bulgusunun yanında ya solunumla ilgili bir sıkıntı ya da kan basıncında bir düşüş olması şart. Yani cilt artı bir şey daha formülü var burada. Şöyle somut örneklerle gidelim, daha net olacak. Mesela bir kişide durup dururken kurdeşen başlıyor ve yanında bir de öksürük veya nefes darlığı gelişiyor. İşte bu kriter bir karşılar. Ya da yine kurdeşen var ama bu sefer rahim kramplarından kaynaklanan ciddi bir bel ağrısı eşlik ediyor. Bu da tamam. Başka bir örnek, yüzde dudaklarda şişlik var ve kişi sürekli boğazını temizliyor veya öksürüyor. Bu da bir eşleşme. Hatta bakın, bu çok ilginç, kurdeşenle birlikte hastanın kötü bir şey olacakmış gibi hissediyorum demesi. Yani o tıptaki yaklaşan felaket hissi. Ya da ağzında metalik bir tad alması bile bu kriter için yeterli sayılıyor. İşte burası. Kafa karıştırabilen ama çok önemli bir nokta. Bakın, eğer bir hastanın sadece dudaklarında ve gözlerinde şişlik varsa ama yanında öksürük, nefes darlığı, tansiyon düşmesi gibi ikinci bir sisteme ait hiçbir belirti yoksa bu duruma anafilaksti demiyoruz. Yani tek başına izole cilt bulguları yeterli değil. Bu ayrım çok kritik. Şimdi gelelim ikinci kritere. Bu senaryoda artık bir şüpheli var. Yani hastanın bir alerjene maruz kalmış olması olası. Kesin değiliz ama ortada güçlü bir şüphe var. Sanırım şundan oldu diyebiliyoruz. Buradaki anahtar kelimemiz ne biliyor musunuz? Çoklu sistem. Yani o şüphelendiğimiz alerjenle temastan sonra vücudun birden fazla sistemi alarm veriyor. Cilt, solunum, kalp damar ya da mide bağırsak sistemi. Bu dördünden en az ikisi aynı anda etkilenmişse tamamdır. Kriter 2'yi karşılamış oluyoruz. Mesela bir şey yediğinden şüpheleniyoruz ve kişide hem şiddetli karın ağrısı ve kusma başlıyor hem de yanında öksürük ve nefes darlığı var. Bakın, sindirim sistemi ve solunum sistemi. İki sistem, tamam. Ya da diyelim ki burun akıntısı ve tıkanıklık var, yani solunum sistemi devrede. Bir de bakıyoruz elleri ve ayakları kaşınıyor, cilt sistemi de devrede. Bu da kriter 2. Hatta ağızda kaşıntı, yüzde kızarma, yanına bir de uyku hali, kafa karışıklığı eklenirse bu da çoklu sistem tutulumu sayılır. Şimdi burada ince bir çizgi var, dikkat. Eğer ortada olası bir alerjen şüphesi yoksa, yani ne yedi ne içti bilmiyorsak ve ciltte de hiç belirti yoksa, sadece karın ağrısı ve öksürük gibi iki farklı sistem belirtisiyle hemen bu anafilaksi diyemeyiz. Neden? Çünkü bu belirtiler pekala bir gıda zehirlenmesi ya da ağır bir grip de olabilir. Doktorların önce diğer ihtimalleri elemesi gerekir. Ve geldik üçüncü ve en net kritere. Bu artık hiçbir şüpheye yer olmayan durumlar için geçerli.
Yani hastanın neye alerjisi olduğunu kesin olarak biliyoruz ve tam olarak o şeye maruz kaldığını da biliyoruz. İşte bu kuralın en çarpıcı, en farklı yanı bu. Diğer iki kriterin aksine burada anafilaksi tanısı için illa birden fazla sistemin etkilenmesi gerekmiyor. Bazen tek bir sistemdeki ciddi bir sorun bile yeterli olabilir. Mesela sadece kan basıncında ani ve şiddetli bir düşüş. Ama bunun tek bir altın kuralı var, kişinin maruz kaldığı şeyin onun için kesin olarak bilinen bir alerjen olması lazım. Bu şart. Bu karşılaştırma aradaki o ince ama hayati farkı çok güzel anlatıyor. Şimdi düşünün, polen alerjisi olan biri dışarı çıkıyor, polen soluyor ve hırıltısı başlıyor. Bu nedir? Genellikle bir astım atağı. Ama şimdi diğer senaryoya bakalım. Yumurta alerjisi olduğunu bildiğimiz biri yumurta yiyor ve sadece hırıltısı başlıyor. Bakın, başka belirti yok, sadece hırıltı. İşte bu durum anafilaksi olabilir. Aradaki fark alerjenin nasıl alındığı ile ilgili. Örnekler her şeyi yerine oturtacak. Mesela arı alerjisi olduğunu bildiğimiz birine arı sokuyor ve sadece tansiyonu düşüyor. Başka hiçbir şey yok. Bu anafilaksidir. Ya da fıstık alerjisi olan bir çocuk fıstıklı bir şey yiyor ve sadece öksürük ve hırıltı başlıyor. Bu da anafilaksidir. Aynı mantıkla penisilin alerjisi olduğunu bildiğimiz biri ilaç alıyor ve sadece nefesi daralıyor ya da tansiyonu çakılıyor. İşte bu da kriter 3'e göre anafilaksidir. Harika, epey bir yol kat ettik. Şimdi gelin öğrendiğimiz bu 3 farklı yolu şöyle güzelce bir özetleyelim, resmin bütününü görelim ve anahtar noktaları iyice aklımıza yazalım. İşte bu tablo tüm anlattıklarımızın özeti gibi. Bakın, eğer tetikleyici bilinmeyen ise kriter 1'e gidiyoruz. Cilt belirtileri yanında solunum veya kalp damar sistemi sorunu arıyoruz. Eğer maruziyet olası ise kriter 2 devreye giriyor. En az 2 farklı sistemin etkilenmesi gerekiyor. Ve son olarak eğer maruziyet bilinen bir alerjene ise o zaman kriter 3 çok net. Sadece solunum veya sadece kalp damar sistemindeki izole bir sorun bile tanı için yeterli. Gördüğünüz gibi anafilaksi teşhisi aslında bir kaos değil, belli bir mantığa dayalı bir süreç. Bu 3 kriteri bilmek, kendiniz veya sevdikleriniz için bir acil durumda inanılmaz bir farkındalık yaratabilir. Çünkü belirtileri doğru okumak, doğru zamanda ve doğru şekilde yardım istemek demek. Peki, bu yol haritasını öğrendikten sonra siz kendinizi çevrenizdeki alerji risklerine karşı ne kadar daha hazırlıklı hissediyorsunuz?